Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size gördüğünüz bu örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örneğimiz oldukça kolay bir örnek. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Biraz yakınlaştıralım. Fazla gittim. Görüyorsunuz sütun sütun örneğimiz. İsterseniz bu şekilde sıralı olarak aynen örnekte olduğu gibi, modelde olduğu gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz de tekli olarak başka bir örneğin yanında ya da münferit olarak bir hırkanın kenarında bordür olarak kullanabilirsiniz ya da bir bluzun ortasında kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız her şekilde kullanılabilecek bir örnek. Bebek battaniyelerinde de kullanabilirsiniz. Burada örneğimizin sayıları 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmek şeklinde atıyoruz şişimize. Örgümüzün ön yüzünde kurulumu gerçekleştiriyoruz. Arka yüzde herhangi bir işlem yapılmıyor. İlmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek. Ben örgümde bir de 2 de kenar ilmeği ekledim. Ve burada 3 ters ilmeğim var. Bunun bir tanesi kenar ilmeği. İlmeğin örgünün sayılarına dahil değil bu. 3 2 bir kenar ilmeğini ördükten sonra 2 ters ilmek örüyorum ve 4 düz ilmek örüyorum. 3 4 4 düz ilmek ördükten sonra 2 ters ilmek örüyorum. Bu araları geniş tutabilirsiniz. Yani bu 2 ters ilmek şuradaki tersler. Bunu 3 de yapabilirsiniz. Farklı sayılarda da yapabilirsiniz. Buradaki modelde 2 olarak çalışılmış. Daha doğrusu çalıştım. Daha sonraki 2 ilmeği, bu ilk sırada biraz sıkıntılı olabilir, sağa doğru kesiyorum. İpliğin katlarına takılıyorum. Evet. Sağa doğru kesiyorum. Daha sonra bir sonraki ilmeğin normalde arkadan girerek sola doğru yatırıyorum. Sonra 2 ilmek ters örüyorum. Ve 4 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 2 ilmek ters ve tekrar 2 ilmeği birlikte örerek sağa doğru yatırıyorum. Bir sonraki 2 ilmeği de yine arkadan, bu sefer arka taraftan düz beraber örerek sola yatırıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Sıra sonunda 2 ters ilmeğimle bir kenar ilmeğim vardı. Bu dediğim gibi bu kenar ilmeği örgüye dahil değil. Örerek sırayı tamamlıyorum. Örgünün arka yüzünde ise ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Birinci ve ikinci sıraları tamamladık. Örgünün ön yüzünde üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada gene sıra başındaki kenar ilmeğimi örüyorum. Arkasından 2 ters ilmeğimi örerek alıyorum. 4 düz ilmeğim var. Bunu devam ediyorum. Düz olarak örüyorum. 2 ters.
burada bir önceki sırada birlikte ördüğüm ilmeklerin olduğu yere geliyorum. Düz örmeye devam edeceğim. Bu iki ilmeğin ortası, bakın şurada zaten belirgin. Buradan girerek bir yeni ilmek çıkartıyorum. Serbest bir şekilde. Sonra bu ilmeği örüyorum. Yanındaki diğer ilmeği de örüyorum. Ve şişimle, elimin de yardımıyla aynı yerden tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum. Şu şekilde. Ve tekrar 2 ters 4 düz örerek devam ediyorum. Bir kere daha yapalım. 2 ters 4 düz ve 2 ters daha örerek bir sonraki örneğime geliyorum. Gene burada 2 ilmeğim var. Bunların arasından, bakın hemen şuradan giriyorum. Bir ilmek alıyorum. 2 ilmeği örüyorum. İkinci ilmeği ördükten sonra aynı yere tekrar batarak yeni bir ilmek daha çıkartıyorum. İlk sıralarda bu biraz sıkıntılı olabiliyor. İlerledikçe daha kolay bir hale geliyor. Örneğimiz bu kadar aslında. Yani bu sırada yaptığımız işlemi belirli aralıklarla tekrarlıyoruz. Arka yüze geldiğimizde tekrar ne görüyorsak düzleri düz, tersleri ters. Bu çıkarttığımız ilmekler de ters olarak örülecek. Düzler düz, tersler ters şeklinde arka sırayı da öreceğim. Evet, arka yüzü de ördüm. Ön yüzde 5. sıradayım. Burada da gene herhangi bir işlem yapmıyoruz. 5. sırayı da gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 6. sırayı da arka yüzde aynı şekilde ne görüyorsak onu örüyorum ve 7. sırada tekrar beraber yap. Evet, 5. ve 6. sıraları da gördüğüm gibi ördüm ve 7. sıra ön yüzdeyim. 7. sıraya geldiğimizde kenardaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 1 2, bir de kenar ilmeğim vardı. Şimdi en başta yaptığımız işlemin aynısını bu sefer herhangi bir işlemin olmadığı bu sütunda yapıyoruz. 2 ilmeği sağa yatırmak için dış taraftan beraber örerek alıyoruz. Daha sonra da sola yatıracağız. Bu sefer ilmeklerimizin yönünü artık değiştirerek yapacağız. İlk sıra olduğu için ben orada o işlemi düz olarak yaptım. Çünkü altta bir lastiğim yoktu. Ama siz bir lastiğin ya da herhangi bir örgünün üzerinde yapıyorsanız ilmeklerin yönünü bu şekilde duracak şekilde değiştirmeniz lazım. Eğer arka taraftan örüyorsanız zaten ilmekleriniz burada doğru şekildedir. Bu taraftaki ilmeklerin yönünü o durumda değiştirmeniz gerekir. Sağa yatması için. Evet. Devam ediyorum. 2 ara ilmek ve burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. 4 düz ilmek örüyorum. 7. sırada işlem olmayan sütundaki örneği uyguluyoruz. Sağa yatıracağım. Bu taraftan alıyorum. İç kısımdan örenler ilmeklerinin yönünü bu tarafa çevirmeleri lazım ki ilmeğin yatış şekli şöyle dursun. Diğerini de ben bu taraftan ördüğüm için değiştiriyorum ve gördüğünüz gibi ilmeğin biri bu tarafa yatıyor, diğeri bu tarafa yatıyor. Sonrasında
örgüme bu şekilde bir yaparak, bir sütunda yaparak, daha önce uygulamış olduğum sütunda uygulamadan, uygulamamış olduğum sütunda uygulayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi örerek ön sıraya geliyorum. Evet, örgümün ön yüzündeyim. Arka tarafı ördüm ve ön yüze geldim. Her 7. sırada bir bu işlemi sırası gelen sütunda devam ettiriyoruz. Şimdi bir sonraki 7. sırada bu tarafta yapacağız. Burada da burada yapmış olduk. Tekrar kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Ve yine aynı şekilde şu gördüğünüz yerden girip bir yeni ilmek oluşturuyorum. Diğer 2 ilmeği düz örüyorum. Elimde tutarak bu iç kısımdan yeni bir ilmek çıkartıyorum. 4 düz, burayı boş geçiyoruz. İki ters ve tekrar işlem yapacağım yere geldim. Şuradaki 2 ilmeğin arasından giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Sonra yanındaki 2 ilmeği örerek alıyorum. Tekrar aynı deliğe elimle açarak yardımcı oluyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu kadar. İşlem bu şekilde. Sıra sonuna kadar bir yapıp bir yapmayarak bir sütunda işlemi gerçekleştirip diğerini boş geçerek sırayı tamamlıyorum. Arka sıraya geldiğimde herhangi bir işlem yapmıyorum. Bu yeni başladığım örneğin 7. sırasında burayı kapatmaya başlıyorum. Kapatıyorum. Her 7. sırada bir tarafı kapatıp öbür taraf bırakıyoruz. Bu şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Ben bir miktar daha öreyim. Biraz uzatayım. Bakalım bunda nasıl duracak. Burada ben akrilik bir iplik kullanmıştım. 3,5 numara şiş buradaki örnekte. Burada ise pamuklu bir iplik kullandım. Gene 3,5 numara şişle ördüm. Bakalım ikisi arasında ne fark olacak. Evet. Birkaç sıra daha yukarıya doğru gittim. Örnek kendini gösteriyor şu anda. Oldukça hoş durdu. Pamuklu bir iplikte de. Biraz daha tabii ki geniş oldu. Her zamanki gibi. Daha açık duruyor. Güzel bir örnek. Hoş bir örnek. Ve kolay bir örnek. Dediğim gibi her yerde kullanabileceğiniz şık bir örnek. Yazlık hırkalar, bluzlerde kullanılabilir. Bir miktar ütü isteyebilir. Bu şekilde kullanırsanız ayrı, ama şu halini görmek istiyorsanız yaptığınız çalışmada ütüyü üzerine bastırmadan ıslak bir bez koyup ütüyle ıslak bezin arasında 1 santim mesafe kalacak şekilde buharla örgünüzü düzgün bir şekle getirebilirsiniz, ama kesinlikle ütüyü örgümüzün üstüne bastırmıyoruz. Bunu ben elimle biraz açtım. Burada da toplama yapıyor. Yani akrilik günde de toplama yapıyor. Pamukluda da toplama yapıyor. Evet, sonuç bu şekilde. Ben her ikisinin de görüntüsünü çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Anlatabilmişimdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, yorumlara öneri ve görüşlerinizi
yazarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.